Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iPhone 14 Pro'nun incelemesini yapacağız ve 20-25 gündür kullandığım telefon hakkındaki deneyimlerimi sizinle paylaşacağım. Ben bu incelemeyi iPhone 14 Pro üzerinden yapacağım fakat 14 Pro Max için de aynı şeyler geçerli. Çünkü ikisi arasındaki tek fark bunun 6.1, diğerinin 6.7 inç boyutunda olması ve birisinin bataryasının 3200 mAh, diğerinin 4300 mAh olması. Ki bu da sonuçta 14 Pro'da 23 saate kadar bir video oynatma süresi sağlarken 14 Pro Max için 29 saate kadar video oynatma süresi sağladığını söylüyor Apple. Diğer bahsedeceğim tüm özellikler arkadaşlar hem 14 Pro hem 14 Pro Max için aynı şekilde geçerli olmuş olacak. Bu incelemeyi yaparken tabii ki önceki kullandığım telefon iPhone 11'di. Ondan bahsederek de ikisinin karşılaştırmasını yaparak bu incelemeyi yapmaya çalışacağım. 11 veya 12'den geçmeyi düşünen varsa, geçmek gerekiyor mu diye düşünen varsa onlar için de faydalı olacağını düşünüyorum. Öncelikle beni en çok şaşırtan hız konusundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ben öncesinde iPhone 11 kullanıyordum ve hala hızlı bir telefon olduğunu düşünüyordum. Hız konusunda fark edilebilir bir şeyin çok fazla hissedemeyeceğim. İşte sadece render yaparken falan bir hızlanma olacağını düşünüyordum. Fakat beklediğimden çok çok daha hızlı bir telefonla karşılaştım arkadaşlar. Gerçekten telefon tüm isteklerinize anında cevap veriyor. Hiçbir bekleme yaşamıyorsunuz. Biliyorsunuz iPhone 14 ve 14 Plus A15 ile devam ederken bu telefon A16 Bionic işlemciyi kullanıyor. Ve gerçekten arkadaşlar beklediğimden çok çok daha hızlı bir telefonla karşılaştım. Muhtemelen 13 Pro veya 13 Pro Max'ten bu telefona geçiş yapsaydım bu farkı bu kadar hissedemeyebilirdim. Fakat 11'den geçiş yapacaksanız arkadaşlar hız konusunda gerçekten çok daha iyi olduğunu söylemem lazım. Diğer bahsetmek istediğim konu arkadaşlar dinamik ada. Şurada gördüğümüz özellik. Bu ilk gördüğüm andan itibaren benim çok hoşuma gitti. Görüntü olarak çok şık buldum. Aslında arkadaşlar hani buradaki bu kamera sorunu hala çözülemediği için olan bir şey ama yazılımla o kadar güzel birleştirmişler ki gerçekten tanıtımlarda da çok güzel görünüyordu. Fakat kullanmaya başlayınca arkadaşlar dışarıdan göründüğü kadar faydalı olmadığını fark ettim. Tabi bu benim kullandığım özelliklerle dinamik adanın çok eşleşmemesi, çok fazla aktifleşmemesinden dolayı da olabilir. Yani çok fazla müzik dinleyen bir insan değilim. En çok da müzik dinleme ile alakalı aktif şekilde kullanılıyor gördüğüm kadarıyla. Benim kullanım alışkanlıklarımda daha çok Face ID ile alakalı o animasyonu orada görüyorum. Bir de onun dışında ekran yansıtması yaparken bir kere hoşuma gitti. Ekran yansıtması şu an mesela başladı. Bunu kesmek için tekrar oraya gitmek yerine arkadaşlar buradan direkt yansıtmayı durdur diyebiliyorsunuz. Tabii bu muhtemelen şu an yeni bir özellik olduğu için diğer uygulamalar bu dinamik adayı çok fazla kullanmıyor. Burayı kullanan uygulama sayısı artınca belki bu konuyla ilgili fikrim değişebilir. Ama burada daha çok iPhone 14 Pro olduğunu belirtmesi daha önemliymiş gibi. Yani iPhone 14 Pro olduğunun ispatı en yeni ve en güçlü iPhone 14'ü kullandığınızı belirten bir işaret gibi orada olmuş daha çok. Yani 12'den 13'e geçerken de kamera dizilimi de bu şekilde değiştirilmişti. Bu telefonlarla alakalı şöyle bir durum var ve iPhone bunu bence çok iyi takip ediyor. 13 alan bir insan 13 kullandığının bilinmesini istiyor. Bunun için de Apple o arkadaki kamera dizilimini değiştiriyor. Veya 14 Pro alan bir insan bunun bilinmesini istiyor. Onun için de Apple buraya küçük bir değişiklik yapıyor. Yani yarın 15 daha önce hiç olmayan şu köşede bir tasarımla gelirse bu 15'i ifade ettiği için insanlar orada onun olmasından çok büyük hoşnutluk duyacaklar diye düşünüyorum arkadaşlar. Onun dışında benim en çok hoşuma giden şey arkadaşlar ekran performansıydı. 120 Hz'lik daha önceki iPhone'lara kıyasla çok daha parlak bir ekran kullandığını söylüyor. Super Retina olarak isimlendirdiği OLED bir ekran kullanıyor arkadaşlar. Ben 11'i kullanırken 11'in ekranı çok fazla sevilmemesine rağmen kullanırken herhangi bir sıkıntı hissetmemiştim. Bana kötü gelmemişti. Fakat 14 Pro'yu kullanmaya başladıktan sonra arkadaşlar şu an bu ekranda sanki bir sıkıntı varmış gibi düşünmeye başlıyorsunuz. Sanki ekran takılıyormuş gibi gelmeye başladı 11'in ekranı artık. Özellikle şu sayfalar arası geçişte daha önce hiç fark etmediğim o yavaşlık hissi 14 Pro'yu kullandıktan sonra dikkatimi çekmeye başladı.
14 Pro'nun ekranı gerçekten çok başarılı. Bazen sanki kuşe kağıda çok kaliteli bir baskıya bakıyormuşsunuz, ona dokunuyormuşsunuz, hissi uyandırıyor. Gerçekten bu derece iddialı olduğunu söyleyebilirim. İki ekranını da en yüksek haline getirip şöyle size de gösterirsem muhtemelen kameradan bile bu bahsettiğim şeyin ne olduğunu, ne demek istediğimi kameradan bile anlaşılabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ekran konusuna girmişken bir diğer özellik de iPhone'un tanıtımında çok vurgulanan bir diğer özellik de bu her zaman açık ekran muhabbetiydi. Bu Apple'da başlayan bir özellik değil aslında. Android tarafında da vardı. Fakat orada arkadaşlar sadece şuradaki bildirim kısımları görünüyordu. Burada ise ekranın tamamı, ana ekranınızda ne varsa o tamamı görünür halde. Tabi birazcık ışık kısılıyor şu an gördüğünüz gibi. Bu batarya performansına olumsuz bir etkisi olabilir ama tabi bununla ilgili gerekli önlemler alınmış. Bu kısım kapandığında belli bir süre sonra telefon kendini kapatıyor arkadaşlar. Yani cebinize koyduğunuzda belli bir süre sonra zaten telefon kendi kendine ışığını kapatıyor. Bakın şu an azalmaya başladı. Bu sayede çok fazla bir olumsuzluk yaşamıyorsunuz batarya performansı ile alakalı. 50 dakika eğer hiç dokunmazsanız yine kendiliğinden tamamen kapandığını söylüyor Apple. Telefonu ilk kullanmaya başladığımda devamlı bu ekranda bir şeyler görmek işte bildirim mi geldi diye bir olumsuz bir etki yarattı. Fakat daha sonra alışıyorsunuz. iOS 16 ile birlikte gelen şu araç takımlarıyla daha etkili olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ben işte yarınki sıcaklığı, yağmur ihtimalini, bataryayı gösteren bu araç takımlarını kullanıyorum. Her an baktığınız gibi bunları görebilmek tabii ki hoş bir şey. Ama bu araç takımları olmasa çok da önemli bir özellik olduğunu düşünmüyorum işin aslı. Pil konusuna gelecek olursak arkadaşlar artık zaten telefonlarımızı her gün eve gelince yatmadan önce en azından şarja takmamız gerekiyor. Bu telefonda da değişen bir durum yok arkadaşlar. 2 gün gitme gibi bir durum söz konusu değil. Ama şöyle bir şey var. iPhone 11 ile normalde eve geldiğimde az kullandığım bir günde %40 şarj kalırken bunda şu an %50-%55 civarında bir şarj kalmış oluyor. Tabi bunda daha telefonun bataryasının yeni olmasında etkisi olabilir. Yani pil konusunda çok dikkate değer. Önemli bir iyileştirme yok veya varsa bile her zaman açık ekran o iyileştirmeyi götürüyor olabilir arkadaşlar. Benim tahminim %5 ile 10 arasında bir kayıp yaşatıyor o her zaman açık ekran. Tabi kapatabilirsiniz eğer pil sizin için çok önemliyse. Ayrıca kanalımda daha önceden çektiğim pil sağlığı ile alakalı, pil sağlığını daha uzun süre korumanızı nasıl sağlayabileceğinizle alakalı bir video vardı. Kanala gidip ona göz atabilirsiniz. Hatta bu ana kadar videoyu hoşunuza gittiyse kanala gidip abone olursanız çok sevinirim. Bu arada tasarım konusundan hiç bahsetmedik. Tasarım konusunda zaten çok fazla söyleyecek bir şey de yok. Çok büyük kameralar var. İlk aldığımda dikkatimi çeken şey olmuştu. Gerçekten çok kaliteli hissettiriyor telefon. Burada cerrahi sınıf bir çelik, paslanmaz çelik kullandığını söylüyor şu yan taraflarda. Ama bu kadar büyük lensler insana endişe de veriyor işin aslı. Cebinizde bile koysanız yani yere şu şekilde koyduğunuzda çizilme ihtimali çok yüksekmiş gibi hissettiriyor. Apple her zamanki gibi şimdiye kadar yapılmış en sağlam ön yüze sahip olduğunu söylüyor. Yine Pro'larda olan ve yeni gelen bir özellik kaza algılama. Çok şükür deneme şansımız olmadı. İnşallah hiçbir zaman da denemeyiz ama bence gerçekten önemli bir özellik. Belki hayatınızda bir kere lazım olacak. İnşallah lazım olmaz ama olduğunda da çok büyük bir avantaj sağlayabilir arkadaşlar. Bir kaza anında otomatik olarak algılayıp gerekli mercilere haber veriyor telefon. Bunu yaparken jiroskop, daha gelişmiş bir jiroskop var. Onu kullanıyor. İçindeki barometreyi ve yüksek sesi algılayarak bu kaza anını fark ettiğini söylüyor Apple arkadaşlar. Ses konusunda da arkadaşlar ses kalitesi ve yüksekliği gerçekten harika. Şöyle telife girmeyecek herhangi bir müzik. Bunlar benim YouTube'da kullandığım müziklerden. Açmak gerekirse.
Yani gerçekten şu an tabii size ne kadar yansıdığını bilmiyorum ama ses hem çok yüksek hem de çok kaliteli geliyor arkadaşlar. iPhone 11 ile aradaki fark gene hissedilebilir düzeyde. Şimdi gelelim, bilerek aslında sona bıraktım kamera konusuna arkadaşlar. Bu telefonu alma sebebimiz de içerik ürettiğimiz için bu harika kameralardı. Muhtemelen şu an piyasadaki en iyi video çeken içerik üreticiler için tercih edilebilecek en iyi telefon bu. Fotoğraf ve video performansı için sizinle çektiğim birkaç tane görseli de paylaşacağım. 48 megapiksel fotoğraf çekebilmesi, 15x artık zoom yapabilmesi, 4K sinema modu ve hareket modu muhtemelen kamerasının en önemli özellikleri. iPhone 11 ile rahat karşılaştırabilmeniz için de bir iki fotoğraf çektim. Onları da hemen size göstereyim. Apple'ın şu ana kadar ürettiği en iyi kamera ve piyasadaki muhtemelen en iyi kamera. Ya bunu bir tarafa bıraktıktan sonra fakat arkadaşlar şöyle bir şey fark ettim ve beni bu şaşırttı. Eğer herhangi bir içerik üretmiyorsanız, normal bir kullanıcıysanız, eşinizle veya çocuğunuzla anı olarak kalması için fotoğraf çekiliyorsanız bu telefondaki kamera anlamındaki değişim ve hayatınızda çok da önemli bir değişim yaratmayabilir. 11 veya 12 kullanıyorsanız. Çünkü 11 ve 12 de bence normal bir kullanıcı için, dediğim gibi ana amaçlı fotoğraf çeken, video çeken kullanıcılar için gayet iyi, yeterli telefonlar. Şimdi günlük sıradan kullanımda çekilmiş bir iki fotoğraf da göstereceğim size ve ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Biraz dikkatli bakınca tabii ki fark çok net anlaşılıyor ama normal kullanıcı için çok önemli olmayabilir. Fark özellikle daha zor çekimlerde ortaya çıkıyor. Düşük ışık ve zoom gibi. Ya bazı özellikler arkadaşlar, mesela 48 megapiksel çekiyor normalde, tamam, ama bunu kullanabilmek için ayarlara gidip ProRAW formatına geçmeniz ve orada 48 seçmeniz gerekiyor. Birçok kullanıcı da muhtemelen bunu hiç yapmayacak. Tabii şunu da biliyorum, yani orada kullanılan teknoloji siz 48 megapikseli seçmeseniz bile daha iyi bir foto elde etmenizi sağlıyor. Ama yine de normal kullanıcı için çok da önemli bir değişim olduğunu düşünmüyorum. Yine aynı şekilde hareket modu harika sonuçlar çıkartıyor ortaya ama yani normal bir kullanıcı niye koşarken video çeksin? Yani evet, özellikler kağıt üzerinde çok güzel, içerik üreticiler için harika ve en iyi telefon bence. Bunu gerçekten düşünüyorum ve bunu düşündüğüm için bu telefonu satın aldım. Ama normal kullanıcı için, 11-12 kullanan bir insan için kamera boyutunda öyle çok büyük, devasa farklar yaratacağını düşünmüyorum. Ön kamerada da en önemli değişim olarak otomatik odaklama var. Bu da tabii ki normal kullanımda etkisi gayet gözlenebiliyor. Sonuç olarak bence 14 Pro veya Pro Max gerçekten harika bir telefon. Ama maalesef çok pahalı. İçerik üreticisi için bence en iyi telefon. Çünkü ben mesela kendi YouTube içeriklerimi de iMovie kullanarak düzenliyorum ve kimi zaman hiç bilgisayara bile geçmeden buradaki işleri, burada telefon üzerinden bu işleri halledebiliyorum. Bu çok önemli. Ama dediğim gibi çok pahalı. Alıp almamaya karar verirken tabii şunu da düşünmek lazım. 11-12 kullanan bir insan için, normal kullanıcı için çok büyük fark yaratmayabilir ama şu an o telefonlar hala iyi para ediyorken onları satıp böyle bir telefona geçmek belki mantıklı da olabilir. Artık bundan sonra karar size kalmış. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Eğer unuttuğum veya merak ettiğiniz ekstra bir şeyler varsa yorum kısmına yazarsanız ve videoyu beğendiyseniz de bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.